Örgümü Dediniz kanalımdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlarım, bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu fıstıklı duran paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şu şekilde görünen bir yapıya sahip. Sadece paspas değil, dilediğiniz her türlü kilim gibi olsun, çanta yapımında olsun kullanabileceğiniz, yapımı kolay olan bir model arkadaşlar. Şöyle tığ işi olarak yaptım. İpim ince olduğu için kullandığım tığım 2,5 milim ve batik bir ip kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabileceğiniz bir çalışma. Evet, modelimizi hemen başlayalım yapımına. Şöyle ipimi aldım. Bakın arkadaşlar, halı kaydırmazımızın bu arka kısmını kullanacağız. Ön kısmı bu tarafa. Şimdi şu şekilde kendime bakacak şekilde tutuyorum ilk sırayı yaparken. Şöyle giriş yapıyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp hemen bakın buraya değil, buradan giriş yapıyorum. Buradan çıkartıp tığımı buraya ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Yine bakın şuradan değil arkadaşlar, hemen dibinden değil, bir yana geçip oradan aynı şekilde ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Bütün hepsini bu şekilde ilk sırayı ikili trabzanlar ile yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeterli anlatmak için. Zaten kolay bir model, hemen anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bu kenara geldiğimizi düşünün arkadaşlar. Kenara geldiğimizde 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve hemen bir üst sıraya geçiyoruz kenardan ve buraya şu şekilde çıkartarak bağlıyoruz. Daha sonra şöyle üzerine alıyorum. Bakın şu ilkinden değil, ikincisinden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yerden giriş yapıp oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum ilk etapta. Daha sonra ise üzerine alıyorum ve bu ilk atladığımız yerden giriş yapıp buradan bu şekilde çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane bu şekilde çekiyorum ve bunu alıp bu şekilde birleştirdim. Hemen bir üste çıkıp bakın şöyle aradan 1, 2 atlayıp hemen yukarıdan bakın 1, 2 atlıyorum. Şöyle içerisinden geçiriyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Birinci yerimizi yapmış olduk. Hemen diğerine geçiyoruz. Şimdi bakın şu aldığımız ikinci ilmeğimizi aldığımız yer, hemen onun bir yanından giriş yaptım. Bir tane yaptım. İkinciyi de aynı şekilde. Şimdi üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Buradan giriş yaptım. 1, 2, 3. 3 defa topladım. Çektim hepsini birlikte. Yine yukarıdan bakın 1 atladım, ikinciden şuradan giriş yapıyorum, çekiyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Buraya yapmadan hemen bir yana geçip önce birinciyi sonra ikinciyi yapıyoruz. Sonra üzerine alıp atladığımız yerin içerisinden giriş yapıp oraya fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. Topladım. Yukarıdan hemen bir tanesini atlayıp diğerine ekliyorum. Devam edelim. Şimdi bu son yere geldik. Hemen bakın buradan alıyorum bir tane.
Bir de en son ilk zincir çektiğimiz yerden giriş yaptım. Oradan da alıyorum. Üzerine alıp geri dönüp tekrar buradan 3 tane topluyorum. Ve geliyorum. Bunu da hemen birine atlıyorum. Şöyle giriş yaptım ve buradan aldım. Sonra üzerine alıyorum arkadaşlar. Ve kenara yine aynı yere giriş yapıp buraya bir tane de şu kısımdan hemen bu zincir çektiğim yerin hemen şöyle üzerinden giriş yapıyorum, alıyorum ve üzerine alıp tekrar geri dönüp şuradan giriş yapıp buradan topluyorum. Yine 3 tane. Son kenar olduğu için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Ve buradan bakın yine bir tane atlayıp ikinciden ve üçüncüden çıkartıyorum. Bu şekilde bir tane üzerine alıyorum. İlk başladığımız yerden giriş yapıp bu şekilde buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine 1 2 3 tane zincir çekip geri dönüyorum. İkinci sıraya geçeceğiz şimdi. Şimdi buradan hemen bakın buradan giriş yapıp yanından aldım. İkili trabzanlarımızı yine yapmaya başlıyoruz. Burayı atlıyoruz. Hemen buradan giriş yapıp bu şekilde ikili trabzanlar ile yine devam ediyoruz arkadaşlar. Sona geldik. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz ve buraya değil birinciyi buraya ikili trabzan, hemen yanına bir tane daha yanındaki boşluğa, bakın şöyle göstereyim ve burada yine üzerine alıp geri dönüp atladığımız boşluğun içerisine giriş yaparak yine 3 defa toplayıp fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve yukarı çıkıyorum. Hemen burası bakın yerim, burayı atlıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde kaydırma ile bağlıyorum. Daha sonra yine devam ediyoruz aynı şekilde. Evet, bu şekilde bütün paspasımızı ya da yapacağımız çalışmayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Tamamlıyoruz ve buradaki görüntü gibi bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi biraz da kenarından bahsedeyim sizlere. Kenar kısımlarını ise şöyle hemen buradan başlayalım ve devam edelim. Burayı arkadaşlarım biraz kalın olduğu için üzerine alıyorum ve buradan ilmek çıkartıyorum. Yine 2 3. Bu kenarını böyle yaptım. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. Bir diğerine geçiyorum. Oradan da 3 tane ilmeği çıkartıp topluyorum. Fıstık şeklinde yapıyorum. Şimdi bu kenarını bakın böyle görüntüye sahip oluyor. Burayı ise hemen geliyorum buraya. Şöyle üzerine aldım yine. Köşe olduğu için arkadaşlarım bakın şöyle. Köşeden 2 tane şöyle toplayıp yapıyorum. Köşeyi bu şekilde tamamladıktan sonra üzerine alıyorum. Bir tane hemen yanından giriş yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alıp
buraya ikili yapıyorum arkadaşlar, fıstığı kapatıyor zaten. Şu şekilde 2 tane üzerine alarak aynı yerden giriş yaparak, evet, ikili fıstıklarla böyle yer atlamadan, eğer ipiniz inceyse arkadaşlarım, böyle devam ediyoruz ve güzel bir görüntü ortaya çıkmasına neden oluyoruz. Şu şekilde ve böyle bir görüntü elde ediyoruz. Bakın burada olduğu gibi. Evet arkadaşlarım, bu videomda da sizlere bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.